Herkese günaydın arkadaşlarım. Güne balkoncularla uyandık. Kapı çaldı. Haber de vermediler daha doğrusu. Neyse bir açtım. Abla balkonu takmaya geldik dediler. Hemen Rıza'yı kaldırdım. Uyuyorduk hepimiz. Şimdi de çay demledim, bir demlik. Kahvaltılık eksiklerim var. Kahvaltı sofrası kuracağım. Hem bize hem onlara. Eksiklerimi dedim alayım. Patates nasıl? Patates de alacağım da onu olmadığı şeyden alayım, paşalardan. Simit falan da alacağım. Hava da böyle yağmur gelecek gibi. Eksiklerimi aldım. Hemen kahvaltı hazırlayacağım. Kapatmış hava. Geldim. Kızlar diyor ki biz de çok acıktık. Dedim vereceğim size, tepsiyle hazırlayacağım onlara da. İçeride masaya ustalara hazırlayacağım. Rıza ikinci demliği koymuş. Ben şu büyüğü demlemiştim. Gözü kesmedi herhalde. Bunu da koymuş. Ne aldım? Sucuk aldım. Hemen bir tava sucuklu yumurta yapalım. Eski kaşar güzeldi. Eski kaşar aldım. Tel peynir, helva, zeytin aldım. Yine poğaçalar var orada. Burada şu büyük simitten var. Peynir, kaşar, bunları alıp geldim arkadaşlarım. Hemen dediğim gibi kızlara tepsiye hazırlayayım. Onlar odada yesin. Biz de masaya hazırlayalım. 3 tane usta var zaten. Şöyle hemen kahvaltılıkları hazırladım. Şimdi bir de sucuklu yumurta yapacağım. İçeri masaya götüreyim. Ustalar içeride yiyor. Biz de kızlarla buradayız. Bakın sini de yiyoruz. Size afiyet olsun bakalım. Saat 2:30 oldu. Balkoncular yeni gitti arkadaşlarım. 11'i geçiyordu geldiklerinde işte. Kahvaltı falan yaptılar. Sonra başladılar. Balkonumuz bitti. Bugün temizlemiyoruz. Kuruması gerekiyormuş. O yüzden size şöyle kabaca göstereyim. Ne yaptık burada? Mermerleri değişti. Eski halini hatırlarsınız. Zaten harabe gibiydi. Balkon boyanacak bu arada. Boyasına bakmayın. Sıvalar falan kurusun. Rıza burayı aynı boyayla boyayacak. Şuranın mermeri değişti. Şurası değişti. Şöyle göstereyim. Ve böyle tek cam yapıldı. Bakın. Ortadan da bölmedi. Normalde böleyim mi diye bize sordu. Bir de ne yaptım? Ekstra çamaşırlık taktırdım buraya. Temiz, güzel oldu. Biz burayı kapattırmayı düşünmüyoruz. Benim salonum zaten yani yeterince, baksanıza, büyük olduğu için salona katmayı ben hiçbir zaman düşünmedim. Bana çok yazdınız. Rıza çok dediler hani salona kat diye de. Hangi bir salonu ne yapayım? Letpia. Zaten artık geçti. Onu inşaatta hani. O zaman da düşünmedik biz onu. Ha, aynen öyle. O yüzden biz buraya hiç katmayı düşünmedik. Burası böyle küçük bir balkon. Kapattırmayı falan düşünmedim yani. Boyasını Rıza Bey'in ellerinden. Ya benim için bir anlamı yok. Yani Rıza Bey'in ellerinden öper bak boyası. Ertelemeyeceksin. Bana bak, ertelemeyeceksin. Aynı boyadan istiyorum. Bura kurusun, yarın yıkanacak, güzel köpüklenecek. En azından o demirler falan gitti. Onu var ya ne zorlandılar ha o şeyleri sökerken. Kaç senelik, 40 senelik demirdi onlar. Aşağı attılar değil mi? Terlik nerede? Heh. Ah, şöyle basayım. Ha, buradalar. Evet, eski demirler, mermerler burada. Mermer de güzel oldu. Bak, parlak mermer. Aynen, öbürü çok kötüydü ya. Diyorum ya 45 senelik mi 40 senelik mi vardı yani. Böyle arkadaşlar, buraya da en azından nevresim falan asarım dedim yani.
Ufak deniz manzaramızla. Yazın 2 sandalye atar oturursun. Ay kurusun bakalım. Bura temizlenecek. Camı silinir sonra. Silerim bunları. Burada da solgun bir Elif, resmen şifayı kaptım. İlaç içtim az önce yine. Annem aslında çarşıya inelim dedi de hiç çarşıya inecek halim yok. Hani 3'ten sonra pazara gidelim dedi. Kımıldayacak şeyim yok yani. Neyse Rıza buraları süpürdü. Balkon yarın temizlenecek dediğim gibi. Mutfakta da usta var. Ben size onu demedim. Elif ne yaptırıyor sizce? Neyse mutfaktaki ustanın işi bitsin. Şöyle bir yarım saat 40 dakikalık bir işi var. Ondan sonra size de gösteririm zaten. Onu söylememiştim size. Bu sefer karar verip yaptırdık. Paylaşırım birazdan zaten. Sesim içime kaçtı sanki Rıza. Sıcak bir çorba yapıp uzanmak istiyorum. Çorba ne yapalım yine? Tarhana mı, mercimek mi, domates çorbası mı? Bir şey içmem lazım. Sıcak bir çorba istiyorum. Kahvaltı öyle dolu dolu yemedim zaten. Çok şey oldum ya. Şifayı kaptım. Ha, ev soğudu, balkona çıktı ya. Hemen serinledi. Şeyi kapatmış mıydın doğalgazı? Gene de serinledi ev. Kapılar hep açıktı ama. Sileceğiz mopla. Mopla ben silerim. Silinecek, evet. Mopla sileceğim. Balkonu yarın yapacağız. Bugün ellemeyelim. İyi oldu, temiz oldu ya dediğim gibi Yani orası. demirler çok kötüydü ya. Demirler artık kırılacaktı zaten vallahi. Aslan Ayrılacaktı bir şey yani yok. ortadan neredeyse. Ya biz görüntü gitsin diye. Yoksa Biz onu tadilat zamanı niye biz onu zaten yaptırmadık o zaman? çok da aklımıza gelmedi o valla. Çok üstünde durmadık Durmadık yani. yani. Yerini yaptırdık. İyi ki yerini yaptırmışız. Ya onu da yaptırmasaydık bir dünya iş. Yapılmayacak bir şey değil aslında. Aynen öyle. 13,5'a yaptırdık bu arada. Evet. Bugün ödemesini yaptı. 13,5'a mal oldu yani. 13 zaman. Ustamız gitti. Sizce Elif ne yaptırdı? Hemen 5 dakika içinde tahmin edin. Musluktan anladınız mı? Bakın musluk değişti. Ne görüyorsunuz? Çift taraflı musluk görüyorsunuz. Arıtma taktırdım. Diyordum ya size. Yengeminkinden Çaycuma'daki bir firmaya arıtma taktırdım. LG'nin ve İhlas'ın ürünlerini kullanıyor. Bakın bu marka. Bilenler vardır mutlaka. Yerleri Çaycuma'da. Ve arıtmamız. İçindeki su dolacak. Şimdi yarım saat sonra bir boşaltacağız. Musluk fiyatı ayrıydı. Musluk sadece kendisi 4.000 liraydı bu arada. Biz öbür küçükten alıp yanına deldirmek istemedik. Rıza istemedi yani. O yüzden bu başlığı değiştik arkadaşlarım. Güzel günlerde kullanalım. Filtre temizliğini 7-8 ayda bir dedi. Ara ara Zonguldak'a geldiğinde kontrol edecek. Normalde içme sularının pH değeri bir şeyi 40'larda oluyormuş. Bununkini 8'e kadar düşürmüş. Yani içme suyundan da temiz derecede şu anda dedi. 15'e kadar çıkabiliyor dedi pH değerini. Şu an 8'e kadar düşürdü bizim suyumuzu. Çaydanlıklarım çok kötü oluyordu. Artık yani kireçle baş edemiyorduk. Zonguldak'ın suları çok kireçli. Hep söylüyordum. En azından yemekte, çayda kullanırız. İçme suyuna da alışırız diye düşünüyorum. Şimdi bir yarım saat bekleyeceğiz ya Rıza. Ondan sonra içersin, bir bakarsın. Boşaltacağız. Ben yengemde içiyorum. Gayet suyu tatlı. Yani onu öyle koydu mecbur. Evet. Biraz eğimli oldu ama sıkıştı, düşmez dedi. Kapağına denk geliyor çünkü. Yüksek ya o yüzden. Evet Bunun maalesef. şeyini buraya alacağım, yukarı alacağım. Olsun öyle değil. Yani böyle. Rıza taktırmam dedi. Ama baktı çaydanlıkla baş edemiyor. Her zaman çay yaptığı için malum. Bari tatlı suyla çay içeriz dedi yani. Rıza normal içme suyunun diyor hazır satılanların pH değeri 40'mış biliyor musun? Bir şey değeri. Yani onlar da çok güvenilir değil de bak. Yani sonuçta, bunu şu an 8'e kadar düşürmüş biliyor yani musun? Onlara da bir katkı maddesi atıyorlar tabii. Yani. Böyle. Şimdi de nereye gitti biliyor musunuz? Tepe başına annemlerin arıtıcıyı filtresini değişmeye gitti tepe başına. Buradan oraya gitti. Böyle canlar. Güzel günlerde kullanalım inşallah. Buraları silip plastiklerimi yerleştireyim. Çaydanlıkları cifleyeceğim sonra. Bugün hep ustalarla günümüz geçti. Bugün nasıl akşam oldu anlamadık. İyi de oldu. Aynen. Yemek yedik arkadaşlarım. Karnım doydu ya. 2 bardak da üstüne çay içtim. Vallahi ne yaptık? Rıza her yeri süpürdü. Ondan sonra ben mutfağı sildim. O lavabonun altını ayarladım. O buraları sildi sonra tekrar.
Bir şeyler yaptık vallahi. Bugün nasıl geçti anlamadım dediğim gibi. Neyse. Uzandım biraz buraya. Nöbet gibi böyle bir iyi oluyorum. Bir böyle halim canım gidiyor. Yarına inşallah daha iyi olurum. Az da AVM'ye gitti arkadaşlarıyla. Orada yemek yiyip gelecek. Biz de üçümüz karnımızı doyurduk. Çep ailesi için çay vakti. Epey uzandım koltukta. Az önce de kalktım, çay demledim. Güzel demini almış. Sesim bir geliyor bir gidiyor. Bir geliyor bir gidiyor arkadaşlarım, idare edin. Şunu içeyim de belki iyi gelir. Ihlamur olsaydı aslında ıhlamur kaynatacaktım da benim de hiç eve ıhlamur alma alışkanlığım yok. Vallahi. Neyse bakalım, bana afiyet olsun. Günlerden pazar, saat 3 oldu arkadaşlarım. Kahvaltıdan beri şurada yatıyor Elifciğiz. Her yerim sızlıyor. Böyle Covid gibi bir şey oldu herhalde. Göğüs kafesim, sırtıma kadar vurdu. Yani geceden beri böyleyim. O ilaçların var ya, hiçbiri fayda etmedi. O ne aferin, ne Nurofen, ne Parol. Hiçbir etki etmez. Neyse, Rıza maça gitti. Maçlar varmış salonda. Kahvaltı yaptık 12'ye doğru. O işe geçti. 5'te falan biter maç dedi. Dedim gelir gelmez beni acile çıkar yani. Vallahi acile çıkacağım. Bir iğne yapsınlar. Anca o toparlar herhalde. Markete çıkacak dahi halim yok. Yemeklik hiçbir şey yok. Dedim ne yapayım ne yapayım, evde yemek de yok. Bu saate kadar yattım. Bir paket barbunya çıkardım yine, kurtarıcı buzluktan. Barbunya haşlanıyor. Pilavla barbunya yapayım. Turşu da var. Öyle yeriz. Çorbam var. Dün çorba yapmıştım zaten. Böyle ya. Ay bir fena oldum. Sabah iyi uyanırım zannettim ama geceden beri tıkandım yani. Çekiyorum bunu. Sırtlarıma kadar vurdu dediğim gibi. Ben olmuyorum. Olunca da çok ağır geçiriyorum yani. Neden böyle? Yani her zaman hasta olmuyorum, grip olmuyorum. Olunca da gerçekten ağır geçiriyorum. Annemle konuştuk. Bir iki telefon. Ondan sonra demin işte Rıza'yı aradım. Kaçta geleceksin? 5'te biter maçlar dedi. Hemen gelsin doğru acile yani. İlaçlar yok, etki etmiyor. Duşa da gireceğim de artık acilden gelince girerim. O da bana iyi geliyor. Nefesim falan açılıyor sıcak suya girince. Böyle arkadaşlarım. Evdeyiz yani kızlarla. Yaptığım hiçbir şey yok. Dün zaten her yeri süpürüp silmiştik ya. Ev temiz. Bir tek mutfağı alsak alınır da artık Rıza gelince alır onu yani. Önemli değil. Ben bir yemekleri yapabilirsem benden alası yok yani. Yat yat sıkılıyorum da ben yatmayı seven bir insan da değilim. Saat 4'ü geçti. Yemekler hazır arkadaşlarım. Rıza da bir yarım saate gelir zaten. Şöyle pilavımı yaptım. Islatmıştım pirincimi. Öyle dursun yine. Barbunyayı da kapattım. Yeni kapattım. Maydanoz kıyacaktım. Bir baktım maydanozum hep çürümüş. Attım onu çöpe. Şöyle havuçlu güzel barbunya yemeği pişirdim. Suyunu bayağı çekmiş aslında ama olsun. Ya da dursun şöyle. Kornişon da var dolapta. Bugün yine böyle barbunyalarım bu arada. Bir paket kaldı buzlukta. Kış gelemeden barbunyaları bitirdim. Kurtarıcı oluyor ya. Saat 6'ya geliyor. Acile gidiyoruz arkadaşlarım. İğnemizi olduk canlarım. İğne yaptılar. O bana iyi gelir inşallah. Markete uğradık. Hatta Kutay'a da uğradık, pastaneye. Eve gidiyoruz. Artık bir çay içer dinlenirim bakalım. Çayı da yapmıştım. Çayımı demledim de gittim ha. Acile gitmeden çay demleyen Elif. Gelince çökmüş olur dedim. Senin de işine geldi Rıza'cığım. Tabii. Yani. Eve geldik, hemen çayın altını yaktım. Giderken demlemiştim. Acil yakın ya bize. Neyse şöyle biraz ıvır zıvır aldım. Duruyor. Meyve suyu. Şu turşudan aldım. Turşumuz bitti çünkü barbunyayla iyi gitmişti. Makarna aldım. Muzlar. Valla seçtim aralarından. Meyve hiç güzel kalmamıştı bu saatte. Biraz portakal aldım. Patatesim hiç yoktu. Kızartmalık patates aldım.
Bunları Kutay'dan aldım aşkım. Bak hepimize 2'şer dilim. Ankara sarması kalmamıştı. Bunların büyükleri oluyor ya, büyük pastaları. Onlardan yoktu. Bir tane de şöyle size ortadan bölmeye ekler aldım bak. Hangisinden isterseniz çayın yanına. Bingo tablet aldım. Bir tane de köpük çamaşır suyu alıyorum ben. Bunu bardaklara fıslatıyorum makineye atmadan, iyi oluyor. Şöyle çayımızı da içelim. Ondan sonra bir ılık su iyi gelir. Sonra pijama moduna geçip uzanacağım şuraya yine. Saat 11'e geliyor. Şöyle gece çayı yaptık arkadaşlarım. Kızlar az önce yattılar. Bu Alp Kırşan'ın YouTube videosunu açtık 4 hafta önce. Doğu Ekspres'le Kars'a gitmiş. Ona bakıyoruz. Dedim ki ben de çok istiyorum Rıza. Yani trenle. Ben de istiyorum. O da diyor ki ben de istiyorum. Aslında gidilebilir. Kim istemez? Ama insan hep şey yapıyor. Sonra hep erteliyorsun. Aslında ertelemeyeceksin. Ben mesela Güneydoğu Anadolu turu da istiyorum. Turlar düzenleniyor buradan. Böyle işte Gaziantep, Urfa, Mardin hepsini görmek istiyorum. Ama bunu da çok heves ediyorum Rıza. Buna gidilir ya. Tren yolculuğu. Aynen. Bunu izleyelim bakalım. Tam da bu zamanlarda gideceksin ki karı da göreceksin. Onun şeyi orada zaten, güzelliği orada. Tabii karda daha güzel. Neyse bunu izleyelim. Burada veda edeyim. Yarın kısmetse görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Bak, baksana şuna. Ama demin ne dedi? Fiyatını kişi başı 7.500 mü dedi Rıza? Tabii tur değişir o. Veda edeceğim de edemedim. Derken, kendi başına bulamıyorsun. Turlar kapatıyor, bitiriyor da. Hep Değil mi? turlar alıyor. Bizim burada Daloğlu turizm çok yapıyor. Her sene mutlaka birkaç tur koyuyor Doğu Ekspresi'ne. Bunun internet sitesinden devlet demiri bulan çok zor bilet. Turlar hep kapatıyor, alıyor yani. Kişi başı bu 7.400 diyor Turlar bak da 4 daha hafta pahalı, öncekinde. turlar da pahalı. Ama bunu belki daha önceden mi Turlar ne kadar çekti? Ben sana söyleyeyim. Ha. Sorun neydi? 25 bin liraydı kişi başı. Turda. Turlarla evet. Ama şu var. Otelde Bunlar konaklaması nasıl da var onun. Gidişi tren oluyor turlarda misal. Gelişi otobüs de oluyor. Yani. Neyse bakalım. Allah nasip etsin isteyen herkese. Görüşürüz canlar.